Her hafta yeni vedaların yaşandığı Çukur'un yeni bölümünde de şok vedalar yaşanmaya devam edecek. Vartolu ve Yamaç'ın karşılıklı misillemeleri nihayet son buluyor ve şaşkına çeviren senaryo önümüzdeki hafta merakla beklenecek. Vartolu ve amcayla ilgili paylaşacağımız bomba gelişme herkeste şok etkisi yaratacak. Cumali amca, Akın, Yasmin, Mahsun, Nehir ve Emmi'nin bomba sahnelerinden tutun yeni gelişmeleri ve heyecanı üst seviyeye çıkaracak mevzuları, yeni bölüme damga vuracak ince detayları bu videoda sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen kaçırmamamız gereken detay ve gelişmelerle dolu videomuza geçelim. Kulkan öldü, Yamaç ve Efsun rahatladı. Hatta bahsettiğimiz gibi Efsun artık özüne döndü ve böylelikle aile içindeki ortam daha da yumuşayacak. Son günlerde sıkça sorulan Efsun'un ölüm senaryosu ise gerçeği yansıtmıyor. Ancak yeni şoklar onları bekliyor. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesi ve devamında yaşanacaklarla başlayalım. Sonrasında ise vedalara ve bomba mevzulara geçeceğiz. Önce Yamaç darbe vurdu, sonra ise Vartolu. İki kardeşin misillemeleri eğlenceli ve aksiyon dolu oldu. Peki ama bu misillemeler ne zaman bitecek? Hep böyle mi devam edecek? Elbette hayır. Önümüzdeki bölümde nihayet ipler kopuyor ve Vartolu'nun Cumali amca ile ilgili gerçeklerle yüzleşmesi beklenecek. Özellikle Kulkan'ın ölümü sonrasında beklediğimiz bu senaryonun en ince detayı Yamaç Koçovalı'da saklı. Çünkü asıl detay Kulkan'daki bilgisayardı ve bu bilgisayar şu an Yamaç'ın elinde. Vartolu ve Yamaç arasındaki bu savaş nihayet sona erecek ve Yamaç Kulkan'ın görüntülerini bir şekilde izledikten sonra ilk iş bunu Vartolu ile paylaşacak. Zaten bölümler önce Yamaç Vartolu'ya "Sen kendine geleceksin ve seninle daha neler yapacağız" diyerek ilk spoiler'ı vermişti. Ve şimdi ise bu senaryo hayata geçiriliyor. Elbette Vartolu'nun gerçekleri öğrenmesindeki tek detay bu değil. Zaten fark ettiyseniz Vartolu ve Cumali amcanın arası artık eskisi gibi iyi değil. Aralarında gerginlikler başladı ve Vartolu yavaş yavaş posta koymaya başladı. İşte bu konuda Kulkan'ın görüntüleri hariç en bomba detaylardan biri de Karaca mevzusu. Karaca'yı çok seven ve Selim'in emaneti olarak gören Vartolu geçtiğimiz bölümde Cumali amcaya şöyle demişti: "Karaca'nın saçının teline zarar gelirse taş üstünde taş bırakmam." Amca şimdilik bu konuda rahat fakat bu gerçek ortaya çıkacak. Peki nasıl ortaya çıkacak? Şimdi bu konuya gelelim. Karaca'nın ölümü konusunda Yasmin'in Akın'ı anlatacağını fakat Akın'ın inanmayacağını söylemiştik. Ancak yine de Karaca'nın ölümünün ortaya çıkmasında kilit ve çare isim Akın Koçovalı olacak. Bu konuyla ilgili çok önemli 3 ince detay var. İlk olarak birinci detaydan başlayalım. Akın elbette Yasmin'in söylediklerini yabana atmayacak ve bu konuyla ilgilenecek. Çünkü zaten amcaya hiçbir şekilde güvenmiyor. Fakat Yasmin hasta olduğu için ona inanmakta zorluk çekiyor. İlk detayımız duvardaki kurşun izi. Karaca ve Cumali amca arasında yaşanan arbede sırasında silah ateş almıştı ve kurşun duvara isabet etmişti. Tüm izleri ortadan kaldıran amca bunu hesaba katmadı ve Yasmin Akın'a silah sesi duyduğunu söylemişti. Eğer Akın duvarda kurşun izini görürse Yasmin'in söyledikleri aklına gelecek ve tüm parçaları kafasında birleştirerek sonuca ulaşacak. İkinci detayımız ise Azer'in Karaca'ya verdiği kitap. Bu kitapla ilgili özellikle Ayşe ve Akın sahnesi çekildi. Ayşe Akın'a Karaca'nın Azer'in verdiği kitabı da götürdüğünü söylemişti. Yine tüm izleri ortadan kaldıran amcamız Azer'in verdiği kitabı yanına almıştı. Akın bu konuyla ilgili araştırma yaparken bu kitaba rastlarsa yine gerçekleri çözmüş olacak. Çünkü Akın Karaca'nın Azer'den aldığı kitaba ne kadar çok değer verdiğini ve onu almadan asla gitmeyeceğini çok iyi biliyor. Ve şimdi gelelim 3. ince detayımıza. Cumali amca Yasmin'in her şeyi gördüğünü öğrendi ve hızlıca harekete geçerek Yasmin'i zehirledi. Peki Yasmin öldü mü? Amcanın haince planı sonrası yaşam mücadelesi veren Yasmin henüz ölmedi. Ancak adeta komalık oldu. Bir bakıma ölmekten beter oldu diyebiliriz. Ancak Cumali amcanın verdiği hap Yasmin'i öldürmezse amca ikinci bir hapı vermek için harekete geçecektir. Evet, bu konudaki ince detayımız ise şöyle. Cumali amca Yasmin'in haplarını değiştirirken normal ilacı ceketinin cebine koymuştu. Ve yine çare olmasını beklediğimiz Akın Koçovalı hap detayını yakalarsa hem amcanın Yasmin'i bilerek zehirlediğini hem de Karaca'yı amcanın öldürdüğünü çözmüş olacak. Bakalım bu ince detaylardan hangisini izleyeceğiz? Şimdi gelelim diğer bomba mevzulara. Kulkan'ın amcanın kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü video ve Karaca ile Celosun'un ölümü ortaya çıktıktan sonra Vartolu artık tamamen Yamaç'ın yanında olacak ve 3 bölüm içinde Çukur eski haline dönmüş olacak. Hatta Yamaç bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde Çukur çok yakında eski Çukur olacak diyerek ince bir spoiler verdi. Fakat her ne kadar Çukur eski haline dönse de Koçovalı ailesi kendi kendini bitirecek. Geçtiğimiz bölümde yaşanan aile arasındaki kavga bunun en basit örneğiydi. Herkes birbirine girdi ve yine vedalarla beraber Çukur kendi kendini bitirme yolunda tam gaz devam edecek. Amca ise gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra Çukur'u terk edecek fakat kendi gücüyle ve adamlarıyla savaşmaya devam edecek.
Bu arada 2 sezondur herkesin merakla beklediği büyük sırrın Cumali amca olduğu ortaya çıktı. Aslında senaryo değişimine uğrayan bu sır pek mantıklı olmasa da Emmi tarafından söylenmiş oldu. Emmi demişken Cumali amca ile ilgili yazdığı mektubun ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması bekleniyor. Bu da Vartolu'yu çılgına çevirecek en kritik noktalardan biri olacak. Hatta Vartolu ve Cumali amca ile ilgili yaşanması beklenen şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Final zamanı geldiğinde ki bu senaryonun son 2 bölüm içinde olması bekleniyor, Cumali amcanın ölümü Vartolu'nun elinden olacak. İlk olarak amcanın yanında duran fakat sonra tüm gerçeklerle yüzleşip kendisinin adeta salak yerine koyulduğunu hissedecek olan Vartolu büyük bir öfke patlaması yaşayarak Cumali amcanın sonunu getirecek. Bu öfke patlamasındaki sebeplerden biri de o zamana kadar yaşanacak olan acı vedalar. Tabi bu süreçte Vartolu'nun hastalığı da bir hayli ilerlemiş olacak ve bu konuyla ilgili kötü bir sürpriz bizleri bekliyor olacak. Son bölümden sonra en çok merak edilen konulardan biri de Emmi'nin ölüp ölmeyeceği mevzusu. Maskeli adamın şimdiye kadar affı olmadı ve bu defa amcanın emriyle Emmi'nin peşine düştü. Ne yazık ki yeni bölümde kesin olarak Emmi ölerek diziye veda edecek. Fakat bu veda tıpkı Celesun ve Karaca gibi üzücü bir şekilde yaşanacak. Bu bilgiyi net bir şekilde söyleyelim. Bir başka ölüm ise 2 hafta öncesi söylediğimiz maskeli adamın ölümü olacak. Nihayet maskeli adam da yeni bölümde ölerek herkesin içini rahatlatacak. Önümüzdeki bölümlerde yaşanması beklenen tek veda Emmi değil. Aileden ve Çukur'dan birçok kişinin vedasını izleyeceğiz. Her bölümde yeni bir veda bekleniyor. Meke, Metin, Cumali, Sultan, Ayşe ve Medet bunlardan sadece birkaçı. Çukur eski haline dönebilmek için öz evlatlarını uyutacak. 2 bölüm öncesi bölüm sonundaki şu detay herkesin dikkatini çekti. Çukur simgesinin ortasındaki nokta silindi. Peki bu ne anlama geliyor? Dizide en başından beri anlatılana göre sembolün anlamı bu şekilde. Ortadaki nokta dışarıdaki aileyi temsil ediyor. Kan kardeşliğini ve gerekirse Çukur için kurşun yiyebileceklerini ifade ediyor. Artık ortadaki nokta kaybolduğuna göre dışarıdaki aile teker teker canını feda edecek ve dışarıda bir aile kalmayacak. Her ne kadar şu an Cumali amcanın yanında duranlar olsa da hepsi yeniden Yamacın yanına geçecek ve bu yolda kendilerini feda edecekler. Kısacası Yamacın çilesi bitmek bilmeyecek. Yeni zorluklar onu bekliyor ve bu zorlukların üstesinden gelebilmek için büyük yardımlara ihtiyacı olacak. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Mahsun ve Karakuzular. Şimdi bu konuyla ilgili yaşanan yeni gelişmeye geçelim. Alev Alev dizisinde Ozan karakterini canlandıran Berkay Ateş 2 bölüm içinde diziye veda edecek ve çok kritik bir zamanda Çukur'a geri dönüş yaparak Karakuzularla beraber Yamacın en büyük destekçisi olacak. Alev Alev dizisiyle ilgili yaşanan son gelişme ise dizinin final yapacağı ve hatta final tarihinin öne alındığı ile ilgili. Fakat Ozan karakteri finalden önce ölecek ve Çukur'da açık kapı bırakan Mahsun karakterinin efsane bir şekilde sağları dönmesi beklenecek. Bu senaryonun ise 2 bölüm sonra hayata geçirilmesi planlanıyor. Şimdi gelelim merak edilen Nehir.